Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeğinize takip pozisyonunu nasıl öğretmeniz gerekli olduğu, takip pozisyonuna nasıl alıştırmanız gerekli olduğu konusunda bilgi vermek istiyorum. Bu bilgiyi birkaç farklı köpekle yapacağım, birkaç farklı stil. Çünkü takip pozisyonu birkaç farklı stilde köpeğe öğretilebiliyor. Bu stilleri de size göstermek istiyorum. Şimdi birincisi, takip pozisyonu biliyorsunuz normal aktarım pozisyonudur. Yani köpeğinizle yürüyüşünüzde köpeğinizi sol tarafınıza endeksli bir şekilde buraya yaklaş. Sol tarafınıza endeksli bir şekilde yürüyüş pozisyonunu köpeğe öğretmek ilk önce köpeğin sol tarafa karşı bir adaptasyon ve oryantasyon geliştirmesiyle mümkün olabilen bir şey. O yüzden solun doğru taraf olduğunu köpeğe alışkanlık şeklinde öğretmeniz ve empoze etmeniz gerekiyor. Bunun için de köpeği sol tarafa yönlenme, yani aktarımın başlangıcının sol tarafta ilk önce stabilite olduğunu, stabil kalmak olduğunu köpeğinize öğretmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız ve aktarım esnasındaki keskin dönüşlerde, özellikle 180 derecelik dönüşlerde köpeğiniz sizinle vücut senkronunu nasıl oluşturmalı ve bu kurguyu nasıl inşa etmelisiniz, onlardan bahsedeceğim. Tabii ki ihtiyacımız olan şeyler, mutlaka köpeğimiz İlk etapta bütün öğretilerde olduğu gibi kayış ve tasma bağlantısı içerisinde olması gerekiyor ki yönlendirmeyi kolay yapabilelim köpeğimizde. Göğüs tasması da kullanabilirsiniz, boyun tasması da kullanabilirsiniz. Kayışlarınızı kesinlikle sentetik ya da deri materyal tercih etmeye çalışın ya da perlon tercih etmeye çalışın. Zincirlerle çalışma yapmak çok doğru değil. Hem çıkarttıkları ses dolayısıyla köpekleri yanlış şartlayabiliyor, hem de yanlışlıkla köpeğe çarpabiliyor ve gereksiz bir ağırlık oluşturuyor. Köpekle çalışmada manipülasyonu da zorlaştırıyor. O yüzden daha çok sentetik kumaş veyahut da deri materyalleri tercih ediyoruz. Şimdi birincisi, köpekle pozisyonunuzu organize ederken ilk önce odaklanmayı yükseltmek hedefli olarak köpekle yüz yüze olmanız gerekiyor. Tüm çalışmalarda ve öğretilerde olduğu gibi öncesinde tabii ki köpeğin gezmiş olması, rahatlamış olması, çiş kaka stresinden kurtulmuş olması birinci hedefimiz. Ki konsantrasyonunu yüksek tutabilelim, kolay konsantre olabilsin köpek, başka stresler kafasını meşgul etmesin. İlk önce köpeğimizi yüz yüze pozisyonda organize ediyoruz. Mutlaka ödül kullanıyorum. Clicker kullanabilirsiniz. Yine her videomda olduğu gibi yine clicker'ı önereceğim. Doğrulama yapma hedefli olarak clicker kullanabilirsiniz. Kayışım ve clicker'ım sağ elde. Köpeği sola organize etmek istiyorum. Biliyorsunuz köpek eğitiminde solu tercih ediyoruz genellikle köpeği aktarım pozisyonunda. Hem birçok insanın sağlak olması ve sağ elin refleksini kolay kullanabilmek hedefli olarak köpeği sola adapte ediyoruz. Aynı zamanda görev köpeklerinin kökeni biliyorsunuz emniyet birimleri ve emniyet birimleri sağ tarafta silah mukavemeti sağladığı için köpekleri sola organize etmişlerdir ve günümüze de bu şekilde gelmiştir. Bu hedeflerden dolayı sola adapte etmek çok daha mantıklı oluyor. Birçok insan niçin sağ değil, zaten sağlığız, sağ elimiz daha kuvvetli, sağ kolumuz daha kuvvetli diye sorabiliyor. Aslında tam tersi, bizim zaten köpekle birlikte kayışlı gezintide güçle ilintili bir diyalogumuz yok. Güçle bir işimiz yok. Sağ elimizi boş bırakmak istiyoruz. Niye? Reflektif elimiz sağ elimiz. Fonksiyonel elimiz de sağ elimiz. Sağlaklar için konuşuyorum. Dolayısıyla ve çoğunlukta olduğu için dünyada. O yüzden sağ eli boş bırakmak daha yüksek avantaj sağlıyor aslen düşündüğünüz zaman. Şimdi köpeğimi karşıdan organize ediyorum. İlk önce kendime odaklıyorum. Ödüllerim var. Köpeğim bunun farkında. Benimle işbirliği içerisinde olmalı. Vücut diline dikkat edin. Konsantrasyonu yüksek. Kuyruk sallanıyor. Keyif aldığı belli. Otur pozisyonunda önümde organize olmasını sağlıyorum. Bekliyorum. Tekrar benimle komünikasyona geçmesini, baktı. Tekrar ödüllendiriyorum. Aferin sana. Ve köpeği pozisyona alıştırabilmek hedefli, sol tarafıma geçiş pozisyonuna alıştırabilmek hedefli konsantre ettikten sonra ödülü burnuna doğru tutuyorum ama parmaklarımın arasında vermiyorum otur pozisyondayken ve şunu yapıyorum. Sol ayağımı geriye atarak köpeği de çağırıyorum. Çeviriyorum, ayağımı diğer ayağımın yanına getiriyorum ve köpek oturduğu zaman ödülü veriyorum. Şimdi bu kurguyu yavaş olarak bir kez daha göstereceğim. Gel. Karşımda oturur pozisyonda köpek. Parmaklarımın arasında ödül var. Burnuna dayıyorum.
Köpeği sol ayağımı geriye çekerek elimi geriye götürüp çeviriyorum. Oturduğu zaman da doğrulayıp ödüllendiriyorum. Tabii ki ödülleri düşürmemeniz gerekiyor. Ben şimdi düşürdüm. Dikkatini dağıtmamalısınız köpeğin. Tekrar geldi, oturdu. Aferin. Mesela ben komut olarak yaklaş kullanıyorum bu tip durumda. Yaklaş, çeviriyorum. Oturduğu zaman aferin, ödülümü veriyorum. Son noktaya kadar, yani köpeğin sol tarafa geçip stabilize olana kadar, yaklaş, otur. Stabilize olana kadar kesinlikle ödülü vermiyorum. Ne zaman stabilize oldu, o zaman ödülü veriyorum. Çünkü aktarıma başlamada köpeğin stabil olması çok önemli. Bir şeye konsantre olması açısından. O yüzden mutlaka sol tarafa geçişte köpeğin size odaklı bir şekilde harekete başlaması için sabit bir pozisyonda olması önemli. Şimdi bunu hızlı bir şekilde yapacağım. Hey, otur. Yine ödül elimde. Gittikçe ilk önce yavaş yapacaksınız. Yani yaklaş. Bu şekilde yavaş yapacaksınız. Aferin. Ama daha sonra köpek bu aktarım modeline alıştıktan sonra dikkat edin şimdi. Otur. Yaklaş. Aferin. Daha hızlı şekle getirebilirsiniz. Gel gel. Otur. Yaklaş. İlk etapta sol ayağımı rehber olarak kullanıyorum. Hem sol elimi geriye çekmek hem sol ayağımı geriye çekerek köpeği o yöne yönlendirmeye çalışıyorum. Bu vücut dili olarak köpeğe yardımcı olmak. İleride tabii ki bunu terk edeceğiz. Şimdi dikkat edin. Buraya otur. Yaklaş. Aferin sana. Bu şekilde başlıyorum ve daha sonra aktarıma başlarken de yürü. Köpek bana bakarak ve benim adımlarımı takip ederek yürüyor. Yürüyüş videomda zaten bunlardan bahsetmiştim. Sol tarafa geçişte bir yöntem bu. Gösterdiğim yöntem. Buna biz süpürme yöntemi diyoruz. Kendi içimizde adlandırdığımız süpürme yöntemi. Farklı yöntem de var. Onu da göstereceğim size. Bakın şimdi önümde hızlı hali şu. Yaklaş. Hiç ayak işareti kullanmadan öğrenmiş bir köpeğin bu şekilde geçmesi gerekiyor. Aferin. Dikkat edin şimdi farklı formatta. Yaklaş. Aferin. Köpeğin kalçasının sol ayağımla paralellik içermesi çok önemli. Yani çapraz açık oturuşlar algıyı değiştirebilir köpekte. O nedenle daha çok dikkat ettiğim şey tam düz bir pozisyonda, tam paralel bir pozisyonda oturması köpeğin. Otur. Yaklaş. Aferin. Mesela bunun gibi pozisyonlar doğru pozisyonlar. Köpeğin pozisyonu şu anda ayağımla tam paralellik içeriyor. Yani çapraz oturmuyor. Şunu istemiyoruz. Şimdi bilinçli olarak hata yaptıracağım köpeğe. Yaklaş. Otur. Mesela böyle açık ya da çapraz oturuş istenmeyen oturuş modeli. Daha yakın olması, daha yüksek konsantrasyon için önemli. O yüzden oturuşun yaklaş. Bu şekilde aferin. Yakın olmasında fayda var. Yürü. Tabii ki bunun farklı yöntemleri de var. Diğer bir yöntemde köpeğin arkanızdan diagonal bir hareket yaparak sol tarafınıza geçmesi. Bu da uygulanan yöntemlerden bir tanesi. Daha çok kondisyon olarak uzun, dikdörtgen olan köpekler için bu yöntemi tercih edebilirsiniz. Daha kolay bir aktarımla sol tarafınıza geçiş yapabiliyor köpek. Yani şunun gibi düşünün. Ben köpeğimle normal aktarımdayken örnekleyeceğim. Otur. Yaklaş. Yürü. Dönüş yapacağım zaman buraya dediğimde köpeğimin arkamdan dönerek hızlıca konsantrasyonuna devam etmesi. Buraya. Aferin. Süper. Süper. Buraya. Aferin. Buraya. Ve dikkat edin, vücut dilinizi ve ses tonunuzu ne kadar keskin kullanırsanız köpeğin reaksiyonları da o kadar yüksek olur. Yani şunun gibi örnek vereyim. Mesela köpek yanımda, önümde pozisyondayken yaklaş dediğimde bakın pozisyonu nasıl yavaş ve 2-3 hamlede aldı. Ama şunu yaparsam, otur, yaklaş dediğimde tak diye bir hamlede
organize olabiliyor. O yüzden yürü. O yüzden ses tonunuzu düzgün kullanmak, nükteli kullanmak çok önemli. Biliyorsunuz köpekler kelimenin kendisini değil, tonlamayı algılayan canlılar. O yüzden sesinizi nükteli kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi birkaç farklı köpekte daha size bunu göstereceğim ve farklı bir sol taraf oryantasyonu, farklı bir vücut diliyle başka bir köpekte farklı bir şekillenmeyi de size göstereceğim. Sol tarafınıza nasıl adapte edeceğiniz konusunda. Evet arkadaşlar, şimdi farklı bir köpekte farklı bir dönüş modeli, özellikle 180 derecelik dönüşlerde farklı bir dönüş modeli göstereceğim. Şimdi bu köpekte aynı şekilde otur, yaklaş dediğim zaman sol tarafıma süpürerek, yani yandan geçiş yapan bir köpek. Ama dönüşleri diğer köpekten farklı. Hatırlıyorsanız diğer Border Collie'de yürürken 180 derecelik dönüşte köpek arkamdan dönerek sol tarafıma geçiyor. Şimdi değişik bir yapılanma olarak dikkat edin. Yaklaş. Şu da uygulayabileceğiniz şeylerden biri. Köpek bana konsantre ve dönüşte ben içe dönüyorum. Köpek de poposunu sol tarafıma endeksleyerek dönüş yapıyor. Dikkat edin. Aferin. Bunu da öğretme aşamasında, bu da dönüş yöntemlerinden biri, fakat köpeğin poposunun savrulması, özellikle yarışmacı olarak yetiştirilen köpeklerde kalça kısmının savrulma riski vardır. O yüzden öğretide yakın dönüş çalışması yapılarak, çeyrek ve yarım yakın dönüş çalışmaları yapılarak öğretilmesine fayda var. Bu da nasıl yapılıyor? Köpek normal pozisyonda, yüz yüze pozisyon, yaklaş. Komutumu veriyorum. Köpek soluma geçiyor. Sol ayağıma endeksli. Yaklaş. Tekrar solumda. Yaklaş. Tekrar solumda. Yaklaş. Tekrar solumda. Yaklaş. Tekrar solumda. Yaklaş. Ve dikkat ettiğiniz bir şey var mı? Sağ ayağım buraya. Sağ ayağım hep sabit. Sol ayağımın üstünde dönüş yapıyorum ki köpek sol ayağıma endeksli bir hareket içerisinde olsun. Çünkü 180'lik keskin dönüşlerde sol ayağınızın üstünde döndüğünüz için içe doğru, köpek o sol ayağını takip edecek şekilde kalçasını organize etmesi gerekiyor. O yüzden yaklaş. Bu tip çeyreklik, yarımlık dönüşler yapmamız gerekiyor. Yaklaş. 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 Aferin. Yaklaş. Aferin. Yaklaş. Aferin. Bu da yöntemlerden bir tanesi. Aktarımdaki dönüşte yürü, bu köpek tamamen soluma endeksi bir dönüş yapıyor. Dikkat ederseniz. Sol ayağımın hareketine endeksi. Böylece yön değiştirmelerde köpek tamamen solumda kalacak bir organizasyon içerisinde oluyor. Bu da öğretilerden biri. Hatırlıyorsanız diğer köpek keskin dönüşlerde arkamdan dönmüştü. Şimdi size bir de daha çok sınavlara yönelik çalışma yaptığımız köpeklerden bir tanesiyle organizasyonu göstereceğim. Tabii ki bu öğretileri en başta mutlaka köpeği yiyecekle organize etmekte fayda var ilk etaplarda. Neden? Çünkü yiyecekle yapacağınız organizasyonlar ilk öğretide daha kalıcı ve daha stabil mental algı oluşturur köpekte. Oyuncakla da bunların hepsini yapabilirsiniz. Oyuncak kullanarak da, ama sonraki aşamada yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü oyuncağın verdiği heyecan, oyuncağa karşı köpeğin duyduğu heyecana bağlı olarak hata yapma olasılığı artar. Bir şeyi yeni öğretirken köpeğe oyuncakla başlamak çok doğru bir başlangıç olmaz. İlerleyen dönemlerde komut tam oturduktan sonra oyuncakla yapabilirsiniz. Şimdi yarışmalara ve sınavlara hazırlık yaptığım köpeklerden bir tanesiyle size yapacağım ve oyuncak kullanarak, yani köpeğin oyun algısının ön planda olduğu bir ödüllendirme sistemiyle nasıl organize olduğunu başka bir köpekte tekrar göstereceğim. Arkadaşlar, yarışma standartında olan köpeklerde de özellikle yiyecek algısı kullanılarak ödüllendirme sistemiyle netleştirilmiş algısı olan köpeklerde oyuncakla birlikte çalışmada, örneğin ben burada bir ısırma barı kullanıyorum, bite bar kullanıyorum. Köpeği
Yine aynı şekilde organize etme. Dikkat edin, aktarım pozisyonu, köpek sol tarafımda. Fuß, köpek tamamen soluma endeksli. Dönüşlerde keskin, her ne kadar obje olsa da bana endeksli, odaklı bir pozisyonda. Şimdi dikkat edin. Here. Fuß. Dikkat ettiyseniz çok hızlı bir şekilde sol tarafa geçiş, süpürme yöntemiyle. Fuß. Here. Fuß. Here. Fuß. Okay. Ve istediği şey aslında bu. Bite barı köpeğin aus. Here. Here. Fuß. Fuß. Bunda da aynı şekilde dönüşler keskin. Hey. Here. Fuß. Okay. Yine sistem aynı şekilde, ancak özellikle yarışma ve sınav köpeklerinde yarışma ve sınav köpeklerinde tabii ki hareketlerin daha keskin olması gerekiyor. Köpeğin daha düzgün ve daha kurallı davranması gerekiyor. Bir yarışma köpeği veyahut da bir sınav köpeği yetiştiriyorsanız sizin de daha keskin söylemleriniz ve vücut dilinizi daha keskin kullanmanız gerekiyor. Fuß. Fuß. O yüzden dönüşler çok daha düzgün olmalı. Here. Fuß. Okay. Evet. Köpeğiniz ister sınava hazırlanan bir köpek olsun, ister bir pet dog olsun, bir aile köpeği olsun, aktarım pozisyonunu bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da aktarım pozisyonu komutunuz olmalı. Yani köpeğe sola geçmesi yönünde vereceğiniz bir komuta riayet edip aktarıma konsantre başlayabilmesi için bu komutu mutlaka öğretmeniz gereklidir.